Sosyal medya üreticileri iyi bilir. Takipçinin dikkatini çekmek ve sizi izlemesini sağlamak için sadece birkaç saniyeniz vardır. Ve bu birkaç saniye içerisinde videonun en can alıcı kısımlarının söylenmesi faydalıdır. Bizimse amacımız sadece videoyu izletmek değil. Videonun sonuna geldiğimizde bir şeylerin de açıklığa kavuşmasını sağlamak. Ama yine de size anlatacağımız her şeyin hızlı bir özetini geçelim. Oreo, Oreo'nun mucidi değildir. İçeriği hakkında yanıltıcı bilgiler verdiği için soruşturulmuştur. Bazı ürünlerinde paketteki bilgiler yanlıştır ve uyuşturucu kadar bağımlılık yaptığına dair araştırmalar vardır. Günlük hayatımızın neredeyse her noktasına dokunan icatlarıyla tanınan ünlü mucit Nikola Tesla'nın şu sözleriyle başlayıp Oreo'nun günahlarına beraber bir göz atalım. Bırakın doğruları gelecek söylesin. Herkesi başarılarına ve eserlerine göre yargılasın. Bugün onların olsun, nasıl olsa gelecek benimdir. ...1866'da genç bir adam olan Jacob Loos, liseyi yarıda bırakarak bir dükkanda tezgahtar olarak işe başladı. Hırslıydı, akıllıydı, ticarete ve yeni girişimlere oldukça meraklıydı ama parası yoktu. Dişini sıkarak 4 yıl boyunca para biriktirdi ve en sonunda kendi züccaciyesini açtı. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bulunan dükkanında işler yolunda gidiyordu. Fakat bu Jacob için yeterli değildi. Bambaşka sektörlere yatırım yapmak ve hızla büyümek istiyordu. Kardeşi Joseph'i ikna etti ve bu ikili tüm birikimlerini ortaya koyarak Loos Biraderler isminde bir şirket kurdular. Bu şirketin en önemli işi de unlu mamuller üretimiydi. Gıda konusunda henüz endüstrileşmemiş bir ülkede bulunan Jacob, bu alanın değerleneceğini düşünerek yatırımlarını ve enerjisini büyük oranda buraya kaydırdı. These 18th century biscuits, they're not like today's buttery, flaky version that we serve along with sausage gravy for breakfast. These biscuits were not made to be enjoyed, they were made out of necessity. O dönemde denizcilerin ve askerlerin uzun süre bozulmadan durabildiği için tükettiği bisküviler, un, tuz ve sudan yapılan basit gıda ürünleriydi. Jacob, İngiltere'de bir fabrikanın tuz yerine şeker kullanan bisküvi makinesi icat ettiğini öğrenince bunun büyük bir fırsat olduğunu sezdi. İlk iş bu makineyi satın alan Jacob, Amerika'da üretime başladı. Öngörüsü doğru çıkmıştı. Özellikle lüks tüketim ürünü olarak görülen şekerli bisküviler, dönemin zenginlerinin favori yiyeceklerinden birisi olmuştu. Jacob, elindeki tek fırınla dahi bu kadar iyi iş yapabildiğini fark edince işleri büyütmeye karar verdi. Bu hedefine ulaşmak için Adolphus Green isminde genç bir avukatı işe aldı. Bu isme dikkat edin. İleride bolca kendisini anacağız. Adolphus, Amerika'nın 12 eyaletindeki 35 büyük fırının satın alma ve birleştirme işlemini gerçekleştirdi. Jacob ve kardeşi American Biscuit Company ismi altında bu fırınları birleştirerek bir holding kurdu. Tabii bu kadar karlı bir işi Jacob daha önceden fark etmiş olsa da başka 2 büyük firma daha sektöre girmişti. 3 firma ölümcül bir rekabete başladı. Aralarındaki rekabet o kadar yükseldi ki bisküvi fiyatlarını %40 kadar aşağı çekmek zorunda kaldılar. Jacob'ın sinirleri oldukça bozuktu. Şirketi de iflasın eşiğine gelmişti. Bu stres nedeniyle ciddi bir hastalık geçirince şirketi kardeşine devrederek dinlenmeye çekildi. Kardeşi Joseph de artık bunu almıştı ve bu savaşın bitmesini istiyordu. Aklına bu 3 dev şirketin birleşmesi fikri geldi. Jacob hasta yatağından yazdığı mektupla kardeşini ne kadar ikna etmeye çalışsa da Joseph onu dinlemedi ve yanına avukat Adolphus Green'i de alıp Nabisco isminde bir holding kurarak bu 3 şirketin birleştirilmesini sağladı. Bu yeni şirketin başkanı ise birleşmede önemli rol oynayarak dikkatleri üzerine çeken Adolphus Green olmuştu. Jacob bu habere çok bozulmuştu. Kardeşine küstü ama elinden hiçbir şey gelmiyordu. Ta ki iyileşene kadar. Birkaç yıl sonra sağlığına kavuşan Jacob ilk iş kardeşiyle barıştı ve yanına 3. bir ortak da alarak yeni bir bisküvi şirketi kurdu. Bu sırada Nabisco almış başını gitmişti. Pazar payı oldukça yüksekti. Jacob yeni ve çığır açacak bir şey yapması gerektiğinin farkındaydı. Bisküvi hala zenginlerin yiyebildiği bir şeydi. Jacob bu durumu değiştirecek yeni bir fikir aradı ve en sonunda o dönemin yeni moda ürününü bisküviye eklemekte karar kıldı. Kakao. 2 kakaolu bisküvi arasına vanilya sürülerek yapılacak olan bu ürün için seri üretim makinesi de tasarlattı. Bu makine aynı zamanda bisküvilerin üzerine bir defne çiçeği türü olan Oreo defne desenini de yapabiliyordu. Fikir ve ürün hazırdı. Peki bu muhteşem ve yepyeni ürünün ismi ne olacaktı? İşte Oreo böyle doğdu dememi bekliyorsunuz ama hayır, bu ürüne Hydrox ismini verdiler. Oreo'ya ise birazdan geleceğim. Hydrox o kadar meşhur oldu ki Joseph ve Jacob'a milyonlarca dolar kazandırdı. Bunun yanında Nabisco'nun pastadaki payını azaltmayı başararak önemli bir ivme yakaladı.
Dünyanın en büyük bisküvi fırınını açmak da dahil olmak üzere büyük işlere imza attılar. Bu sırada eski avukatları Adolphus'un Nabisco'sunda işleri iyi gitmiyordu. Fakat o da kolay pes edecek birisi değildi. Tesadüf ki Adolphus da yeni bir ürün çıkarmaya karar vermişti. Bu ürün 2 kakaolu bisküvi arasına krema konarak hazırlanıyordu. Ve bu bisküvilerin de üzerinde defne ağacının bir türü olan Oreo defne deseni vardı. İsmine de Oreo dedikleri için bu yeni bisküvi uzun bir süre pazarda hiçbir pay alamadı. Hydrox binlerce kutu satılırken Oreo ise alan toptancıların depolarında çürüyordu. Adolphus bu işe kreatif bir çözüm buldu. Türk Dil Kurumu'nun bir şeyi halka tanıtmak ve beğendirmek için denenen her türlü yol olarak açıkladığı reklama başvuran Adolphus bir şey fark etmişti. Oreo tüketicileri 2 bisküviyi ortadan ayırıp kremanın nerede kaldığını tahmin etmeye çalışıyordu. Reklam kampanyasını bu alışkanlığın eğlenceli bir oyuna dönüştürülmesi üzerine kuran Oreo o kadar başarılı oldu ki ve bu bisküvinin mucidi Jacob'ın Hydrox'u halk içerisinde Oreo'nun ucuzu ve taklidi olarak gözükmeye başladı. Jacob ve Joseph belki bu hamleye karşı iyi bir karşılık verebilirdi. Fakat ömürleri yetmeyerek 1920'lerde ard arda hayatlarını kaybetti. Onlardan sonra ise Hydrox bir türlü iki yakasını bir araya getiremeyerek farklı firmalara satıldı, tarifi ve ismi değiştirildi fakat yine de başarılı olamadı. En sonunda 1999'da piyasadan çekildi. Günümüzde Oreo dünyanın en çok satan bisküvilerinden birisi. Fakat bu başarısı ardındaki günahları gizlemeye yetmiyor. 2013'te Amerika'nın Connecticut eyaletinde bir grup sinir bilimci 3 fareyi farklı labirentlere koydu. Bu labirentlerin birisinde Oreo, diğerinde pirinç patlağı, sonuncusunda ise bir doz uyuşturucu madde bulunuyordu. Yapılan deneyler sonucunda farelerin Oreo ve uyuşturucu maddeye verdikleri tepkilerde beynin benzer yerlerinin tetiklendiği ortaya çıktı. Yüksek yağ ve şekerin bağımlılık yapıp yapmadığını incelemek için başlatılan bu deney, Oreo'nun uyuşturucu maddeler kadar bağımlılık yaptığını ortaya çıkardı. Bu çalışmayı yürüten ekibin başında bulunan profesör, ilginç bir şekilde farelerin de Oreo'yu yemeye insanlar gibi ortasındaki kısımdan başladığını söyledi. Ortasındaki beyazlığın krema olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gerçi yanılmanız çok normal çünkü ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından yasaklanmadan önce Oreo kutularında ortadaki beyazlığı krema olarak tanıtıyordu. Peki bu farelerin de insanlar gibi severek yediği ortadaki beyazlık nedir? Oreo ilk kurulduğu zamanlarda domuz yağını da içeren gizli bir formül kullanarak bisküvilerini üretiyordu. Yani o beyazlık içerisinde süt ürünü bulunmuyor, etiketinde de vanilyalı değil, vanilya aromalı krema şeklinde not düşülüyor. Günümüzde ise tam olarak nasıl yapıldığı bilinmemekle beraber şirketin özellikle Müslüman ülkeler için ürettiği bisküvilerde domuz ürünlerinin kullanılmadığını belirten açıklamalarını etikete eklediklerini belirtelim. Bunun yanında bir takipçinin Oreo helal mi sorusuna önce helal değildir diye yanıt verip sonra tweet'i sildiklerini de eklemekte fayda var. Oreo'nun etiketlerini biraz daha inceleyelim. 2013'te Amerika'da bir lise öğretmeni öğrencilerinden Oreo'nun farklı boydaki ürünlerinin içeriklerini karşılaştırmalarını ister. Öğrenciler bu karşılaştırmayı yaptıklarında ilginç bir sonuçla karşılaşırlar. Lise öğrencileri Oreo'nun 2 kat daha fazla malzeme sloganıyla sattığı ürünlerdeki malzemelerin 2 kattan daha az olduğunu görürler. Bu konuyu araştıran gazeteciler de benzer sonuçlara ulaşarak Oreo'nun yanıltıcı etiket kullandığını kanıtlar nitelikte veriler bulur. Yani toparlamak gerekirse Oreo'nun ürünün buluşunda herhangi bir rol almayıp var olanı kopyalamak suretiyle hazıra konması, içermemesine rağmen süt kreması varmış gibi gösterince Amerika'nın ilgili kurumları tarafından uyarılması, yapılan araştırmada uyuşturucu maddeler kadar bağımlılık yaptığının ortaya çıkmasını günahlar arasında gösterebiliriz. Dünyanın en çok satan bisküvilerinden biri olan Oreo, birebir kopyaladığı Hydrox bisküvileri olmasa bu kadar büyüyebilir miydi? Gelin yorumlarda tartışalım. Sosyal medya üreticileri iyi bilir. Takipçinin dikkatini çekmek ve sizi izlemesini sağlamak için sadece birkaç saniyeniz vardır. Ve bu birkaç saniye içerisinde videonun en can alıcı kısımlarının söylenmesi faydalıdır. Bizimse amacımız sadece videoyu izletmek değil. Videonun sonuna geldiğimizde bir şeylerin de açıklığa kavuşmasını sağlamak.